Kaslarda tabii ki egzersizin çok önemli olduğunu söyledik ama aynı zamanda manuel terapiler gibi farklı çözümler de var. Zafer Hocam'la birlikteyim. Kendisi zaten bu konuda çok tecrübeli. Herkes de seni tanıyor zaten. Teşekkürler. Aslında hemen şeyden bahsetmek istiyorum. İlk başta böyle o boyun fıtıklarında çoğu kez veya bel fıtıklarında işte bel ağrısı oluyor, boyun ağrısı oluyor vesaire. MR'da da fıtık çıkınca hemen ağrı bundandır diyoruz değil mi? Öyle bir eğilim var esasında. Evet, yani şimdi bir sebep bulmaya çalışıyoruz. Biyolojik Doğru. bir sebep. Şimdi boynunuz ağrıdı. Bir sebebi vardır diyorsunuz. Hemen doktora gidiyorsunuz. MR çektiriyorsunuz eğer kendinize hakim değilseniz. Mesela 2 gün önce üşüttünüz ya da uyuyakaldınız. Boynunuz ondan ağrıyor. Ya o 1 ay geçmeyince, 2 ay geçmeyince endişelenip doktora gidiyoruz. Evet. MR'da fıtık çıkabilir, çıkmayabilir. Ama ağrımızın sebebi fıtık mı her zaman? Değil. Bunu ben defalarca kez söyledim ve ispatladım da birçok yayında da bunu ispatladım. Bilimsel çalışma da yaptım, kendim de yaptım. Yani burada ağrılarımızın sebebi özellikle bel ağrısında hep fıtık, kayma vesaire ona bağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de yapılan çalışmalar özellikle bel ağrısının sebebinin çoğunun fıtıkla alakalı olmadığını, işte pelvik taban kasları dahil olmak üzere pelvisimiz, sakroiliak eklemler, bunlardaki dengesizlikler, yanlış oturuş pozisyonları, bel düzleşmesi, bunların hepsi aslında bel ağrısı sebebi. Yani Doğru. sizin beliniz Kasların spazmı. evet, beliniz çok ağrıyor diye MR çektirdiğinizde orada fıtık çıkmasının bunu açıklaması doğru değil aslında. Ha, fıtık olursa evet kalça bacağı yayılan ağrı belde. Boyunda da yine aynı şekilde her boynu ağrıyanın çok mesela kırmızı bayrakları elemeden işte kola yayılan uyuşma çok fazla değilse, başını sağa sola çevirdiğinde şimşek çakmıyorsa, hiçbir konservatif tedaviyle ağrısı azalmıyorsa bu kırmızı bayrak olabilir. Hani o zaman da zaten cerrahlar ameliyat öneriyor. Evet. Ama son yapılan çalışmalara bakıldığında 2024 yılında bir metaanaliz var. Bu tarz tedavilerle, ameliyatsız tedavilerle normal fıtıkların %70'in üzerinde ama büyük fıtıklarda daha hızlı iyileşmenin olduğu enteresan bir şekilde işte patlak fıtık dediğimiz ekstrüze fıtıklarda yine 67-70 oranında iyileşme oranı gözüküyor. Bir de tabii şunu da hakikaten unutmamak lazım. Vücudumuz aslında hep yani hayatta kalmak için programlanmış. Evet. Dolayısıyla bu tür işlerde de bazen vücudun sadece iyileşme potansiyeline destek olmak o işi çok hızlı bir şekilde götürüyor. İşte fıtıklarda zaten belki zaman içinde zaten hani o sıvı kısmı yavaş yavaş ortadan kalktıkça bunu bizim bir hoca şey diye anlatırdı. Mesela diyelim ki diş macununu sıktınız, macun dışarı çıktı. Evet. Bir zaman sonra ne olacaktır? Macun yavaş yavaş büzüşecektir. Çünkü suyunu kaybedecektir. Evet. Dolayısıyla bu dönemde esasında bizim tedavi için destekleyici olmamız çok daha doğru olabilir. Ama senin mesela hep söylediğin bazı şeyler var. İşte boyun fıtığı mıdır, değil midir? Esasında basit şeylerle bunu evde de anlayabiliriz. Evet, anlayabiliriz. Diyorsun. Onlardan biraz bahsetsene. Bazı testler yapabiliriz. Ya şöyle mesela şöyle anlatalım. Başını sağa sola çeviriyor ya da bir şey tutmakta zorlanıyor. Güç kaybı hissediyor. Evet. Güç kaybı hissettiğinde boyunda da MR çıktığında aynı bölgeye eğer doğruluyorsa mesela işte omuzunu yana kaldırmada sorun yaşıyorsa 5. omurgada ciddi bir fıtığı olabilir ama olmayabilir. Yani bazen bir faset problemi de olabilir. Tabii. Bunu tamamen oradaki yapılan tetkikle cevap veriyor. Ben bugüne kadar yani 21 yıldır bu işi yapıyorum. Hani o MR sonucuyla hastayı karşılaştırdığımda %90'ında çoğunun fıtıkla alakası çıkmadı. Hani kendi tecrübemle söylüyorum. Ben hani Dünya Manuel Terapister Derneği'nde de Türkiye temsilcisiyim. Bizim gördüğümüz yani yapılan çalışmalar bu şekilde. Manuel terapi yurt dışında da çok popüler galiba değil mi? Evet. Bizde yani son yıllarda biraz daha bilinir oldu işte. Sizler hani buna emek sarf ettiniz. Öyle biraz daha bilinir hale geldi. Evet, biliniyor ama biraz da şöyle bir şey var. Sosyal medyada çok dezenformasyon var. Yani işte tek seansta bu iş olmaz. Tek bir hamleyle bu düzelme olmaz. Yani bunun bir süreç olduğunu ve bunu yapacak kişilerin çok yetkin olması lazım. Daha önce sizle konuştuğumuzda da anlatmıştık bunu. Yani burada hayati damarlar var. Evet. Hayati ligamanlar var ve burada dikkat ediyorum sosyal medyada herkes video paylaşıyor. Herkes o şekilde hasta bulmaya çalışıyor. Bunlar hiç etik değil. Bunlara dikkat etmesi lazım insanların da. Yani manuel terapi deyince herkesin yapabileceği bir şey değil. Doğru. Şimdi seyircilerimize de soralım. Acaba boyun ağrısı çeken var mı? Boyun ağrısı çekenler bir el kaldırsın bir göreyim bakayım.
Mesela kolay Peki. yayılan ağrısı var mı mesela boyun fıtığı? Şeyi soralım. Mesela buraya alalım mı birini? Hani boyun Konuşalım. fıtığı teşhisi koyulmuş birisi varsa. Sizi alayım. Boyun fıtığı var mı? Mikrofon alacağım şimdi, bir dakika. Şöyle oturun. Mikrofon kimde arkadaşlar? Teşekkür ederim. Teşhis koyulmuş mu? Teşhis var mı? Yani tanı kondu Hayır, mu? tanı daha konulmadı. Yani ben kendim öyle hissediyorum. MR çektirdiniz mi? Çektirmedim. Kendim öyle İstediler mi? hissediyorum. Evet, istediler ama ben daha Neden boyun çektiremedik. fıtığı olduğunuzu düşünüyorsunuz? Ya böyle çok uyuduğum zaman, böyle biraz fazla böyle yorulduğum zaman, böyle hatta hala da şöyle olduğu zaman ağrı yapıyor. İşte bu fıtık ağrısı değil. Evet, bu mesela bu çok muhtemelen mesela- bir kas spazmı da Evet, olabilir. MR çektirdiğinde fıtık çıkabilir. Evet. Ve bu sefer de evet benim boyun fıtığım var, ondan boynum ağrıyor. İşte en büyük hata bu. Mesela dikkat edersek şöyle yandan baktığımız zaman boynu önde duruyor hocam. Evet. Boynu önde duruyor ve bu direkt Ama düz de durmuyor sanki. evet. Baş biraz böyle. Sen baş düz, öne düz dursana. yok, baş öne gelmiş, boyunda düzleşme başlamış. Burada muhtemelen bu Şunu hep şöyle kaldıracağım. evet hep Ben tutarım. Sen rahat normal pozisyonda dur. hep gözden kaçan şey şudur hocam. Biz stres oluruz. Biz hayatın içinde hep yoruluruz ve dişimizi sıkarız. Dişinizi sıktığınızda şu kasları acıyor mu? Haberiniz var mıydı bunlardan? Çoğu kişi diş Mesela diş çürüğü de olur mu? Özellikle ön taraflarda böyle zedelenme Evet, falan. oluyor. sıkıyor. Es- Farkında diş değil. Evet. Sıkmanın en belirgin Evet. özellikleri. Hani illa gece gıcırdatmamız gerekmiyor bakın. Hani soruyoruz insanlara. Diş sıkıyor musunuz? Hayır, sıkmıyorum diyor. Niye diyor? Ben gece hiç ses yapmıyorum. Sese gerek yok. Yani Ses ben yok. de diş sıkan birisiyim bu arada. Yani stres hayatımızda varsa o kaçınılmaz son yani. Şimdi diş sıktığımız... Eldivene ihtiyacın var mı? Evet, o eldiven de Tamam. bir şurada. Sen bir yandan konuşurken ben eldiveni Diş alırım. sıktığımızda da diş kasları çok kasıldığı için buradaki atlas yani birinci omurganın pozisyonu değişiyor ve baş öne doğru geliyor. Birçok kişi de burada bakıyorum şu an herkesin başı önde duruyor neredeyse. Sonra da boyun buna tepki olarak düzleşmeye gidiyor. Yani bu tamamen hani buradaki birçok kişi var şimdi hepsi kendini düzeltmeye çalışıyor. Evet, ister istemez. Ama orada işte bu gelişiyor. Yani şu postür gelişiyor. Bu postür gelişince ne oluyor? Atlas öne geldiği için bu sefer baş ağrıları başlıyor. Kronik baş ağrısı. Ensede ve ağrınız ensede Evet, değil mi? ensede kesin. Aslında mesela buraya gittiğinde tipik tam bir klasik olay işte. Gidecek. MR'da Muhtemelen bir şeyler de ya çıkacak. boyunda düzleşme ya 4-5'te fıtık 5-6'da fıtık bir şey çıkacak. Ama kolay yayılan bir ağrınız var mı? Yok. Yok. Yok, evet. Zaten fıtık Evet. değil Mesela gibi görünüyor. çene kasınıza bakacağım. Ağzınızı bir açar mısınız? Şimdi içeriden sen o kasın gevşetiyorum. spazmını Gözyaşı da çözüyorsun getirir aslında, değil mi? refleks olarak. Şuna bakayım bir. Mesela bu tarz hastalarda, bu tarz vakalarda sadece boyuna odaklanırsak, sadece boyuna medikal tedavi yaparsak, sadece boyunla ilgili egzersiz verirsek bu hasta asla iyileşmez. Ömür boyu da bu ağrıyı çekecek ve sonra diyecekler ki işte sende fibromiyalji var. Ağrın geçmiyor. Oradan oraya bağlanıyor konu. Mesela hanımefendiyi test edelim. Evde yapabilecekleri basit test gösterelim. İkinci ve 7. omurga arasını test etmek istiyorsak bunu evde herkes yapabilir ama ayakta yapmayın. Oturacak ya da yatacak fark etmez. Başı maksimum geriye alıyorum. Alamıyorum da zaten. Acıyor mu? Bayağı bir Evet. boyun sıkıntısı Evet, var bakın. tabii sende. Aa, Sola şey çek- de kısıtlı gibi. Evet. Sola Omuzunu çevirdiğimde oynatma. soldaki C2 ile C7 arasını test ettim hareketliliğini. Sağa çeviriyorum. Serbest bırakın siz bana. Burada hastanın serbest bırakması lazım. Bakın buraya daha çok dönüyor. Peki sizin ağrınız daha çok solda mı oluyor? Solda. Şimdi sağda daha çok vurdu. Her yer acıyor çünkü. Mesela kasları test edelim. Trapez kasımız vardır. Omuzun üstünde herkes bulabilir. Bunun gergin olmadığı insan çok azdır. Yani gergin Yok, değilse hele bu dönemde. ya düzenli spor yapıyordur ya da gamsızdır yani. Hani başka Doğru. çaresi yok. Bakın. 10 üzerinden kaç verirsiniz? 100 hocam. 100. Kaç? 10 üzerinden? 100 veriyorum. Buna bakayım bir saniye buna bakayım. Bakın daha az. Evet, bunlar Evet. daha az. Yaptığımız testte de zaten C2 C7 arası sol tarafta kısıtlı çıktı. Şimdi bunu evde kimse denemiyor. Onu baştan söyleyelim. Aman Bunu yakınlara sadece falan uzman- yapmayın yani. Fizyoterapistler ve uzman hekimler bu konuda eğitim almış. Ben şu an test ediyorum. Evet C5 oynamıyor hocam. Muhtemelen kaybı da var, kuvvet kaybı. Test Bakalım edelim. mı? Şöyle yanı açar mısın bir kolunu? Mesela C5'in hareketliliği azdı şu an buldum. Bir test edebilir miyim? Tabii. Siz havada tutacaksınız, ben aşağı iteceğim. Tutun burada. Bütün gücünüz bu mu? Direnin. Direnin bana.
Bu kadar mı gücünüz? Bu kadar. Diğerine Ona bakalım. Tutun. Bakın buna bayağı Evet, bastırıyorum. bunda bayağı Hem şey. sağ elimle yapıyorum hem daha çok bastırıyorum. Hem sola dönüşte kısıtlama vardı. Evet. Trapez Yani burada daha ağırlıydı ve burada da güç kaybı var. Yani şu an hipotezimizi kurduk. C2, C7 arası mobilite kaybı var. Çene kasları gergin, bu kişi aşırı stresli, postürü bozulmuş, kifozu oluşmuş. Aslında sorunu bu. Yani burada Evet. fıtık teşhisi koyulsa da ben yine aynı tedaviyi yaparım. Gene aynı. Bir şey değişmeyecek benim için yani yapacağım tedavide. Ama radiküler baskısı az önce hocalarımın bahsettiği sinir baskısı olsaydı, kolda uyuşma olsa tabii farklı tedavi yapacaktık. Bakın şu an Evet. bariyerdeyim hocam. Canınız acıyor mu? Ufak bir klik duyacaksınız. Nasılsın? Gayet iyiyim hocam. Şimdi mesela Evet. bir yeri su bastı. Biz o suyu sürekli temizlemeye çalışıyoruz. Ama o vanayı kapatmazsak o suyu sürekli temizlemekle uğraşacağız. Yani buraya sürekli masaj yapmak, Doğru. yukarıdan vanayı kapatmadan yani diski açmadan boş. Bakın şimdi ben bu kası tekrar test ediyorum. Bir de şu güç kaydının Onda şeyine bakalım mı? Bakın 10 üzerinden 100 demişti az önce. Şu anda kaç? Hocam yani binlere çıktı. Çok güzel oldu. Şimdi bayağı bir Hayır, hafifledim. ağrının şiddeti 10 üzerinden Geçti. kaç? Geçti. Geçti gerçekten. Binlere çıktı deyince. Binlere çıktı deyince hani ağrın arttı gibi algıladık Hayır, da o yüzden. Pardon bitti yani ağrı Bitti, bitti. heh. Evet, Tut burada bütün gücünle. Bu kadar mı? Kolunu tutmaya Tutun şimdi çalış. bütün Sen gücünüzle. yapmana gerek Tutun. yok. Ha, bir dakika dur iki elimle bastırayım. Tut. Ben de İnanamadı. nasılsın? Nasıl Gerçekten. hissediyorsun? Yemin ediyorum hocam bu kadar mı diyeceğim. O kadar rahatladım ki birden. Ama tabii ki Vallahi çok şimdi teşekkür bunu ederim. mesela Sizin sosyal medyada sayenizde gösterip iyileştim. tedaviyi sadece bu göstermek yanlış. Bu Sanki değil. bu oldu bitti Ha, gibi değil. Ekran Bunun altını karşısındakileri çizelim. de uyaralım. Mesela biz şimdi bunu yaptık ama ben daha bu hanımefendiye bir sürü müdahale etmem lazım. Tabii. İşte bu kasların düzenli gevşetilmesi lazım. Ev programı vermemiz lazım. Derken ev programına bağlayabilirim. Evde neler yapılabilir? Evet. Onunla artık bir sonraki şeyde Tamam, konuşalım olur. istiyorum. Çok teşekkür teşekkürler. ederim. Yerine Ben gidebilirsin. teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür. Ama kısaca anlattık derdimizi. Evet, yani evet. MR sonucu ve ağrının her zaman alakalı olmadığını. Aslında çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz gerçekten. Çünkü hani kemikler, orada diskler, yanda kaslar, sinirler ve onların uzantıları hakikaten kompleks. Çözmesi kolay bir şey değil. Zafer çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim Sağ ol. hocam. Çok keyifliydi. Ayaklarına sağlık. Sağ olun.